Merhaba. Komünist Gündem'in bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Aylardır konuşulan asgari ücret 22.104 lira olarak açıklandı. Resmi enflasyonun bile gerisinde kalan asgari ücret zammına dair TKP X hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada eğlendik hep birlikte, dağılın. Öyle mi AKP? Aylardır süren asgari ücret tartışmasından 22.000 lira çıktı. Pardon, 22.104 lira. İşçi sınıfının hakkını ödeyemezsiniz zaten. Ama emekçilerle alay etmenize izin vermeyeceğiz ifadeleri yer aldı. Üç büyük kentte sokağa çıkarak TKP'nin asgari ücret tepkisini emekçilere ulaştıran TKP örgütleri çocuklarını, geleceğini, ülkeni bir avuç sömürücü patrona teslim etme diyerek partiye katılma çağrısında bulundu. TKP Çiğli örgütlerinin çağrısıyla yan yana gelen işçiler çalışırken karşılaştıkları sorunları, bu sorunların çözümüne dair önerilerini ve ülke siyasetinde işçilerin yerini konuştular. Buluşmada konuşan TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, onca yıkımın yaşandığı, on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yüz binlerce insanın yurtsuz kaldığı bir savaştan mutlu tek bir kesim var, o da sermaye sınıfı. Sermaye sınıfı içinde ise en mutlu kesim bu ülkenin patronları. Ülkemizde de böyle durum. Ne yapılıyorsa, hangi kararlar alınıyorsa onlar için alınıyor. Asgari ücret onlar mutlu olsun diye belirleniyor. İşçiler kendi kimlikleriyle siyaset sahnesine çıkmadıkları takdirde yaşadığımız sorunlar katlanarak devam edecektir diye konuştu. Toplantıya katılan işçiler toplantı sonrasında TKP'ye katılmak için başvuru formlarını doldurdular. Türkiye Komünist Partisi onlar bir avuç, biz milyonlarız diyerek sömürüye karşı mücadele çağrısı yapmaya devam ediyor. İşçi olmaktan utanma başlığını taşıyan bildiri tüm şehirlerde on binlerce emekçiyle buluşmayı sürdürüyor. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi ülkenin dört bir yanında 2025 yılı boyunca görev yapacak halk temsilcilerini seçmeye devam ediyor. Ülkemize, geleceğimize, cumhuriyete sahip çıkmak için şimdi kenetlenme zamanı çağrısıyla yapılan ilk toplantılarda Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Fethiye, İzmir ve Ankara'nın farklı ilçelerinde bir araya gelindi. TKP örgütlerinin de katıldığı toplantılar önümüzdeki haftada devam edecek. Güncel toplantı tarihlerini Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta sonu Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Muğla, Samsun, Denizli ve Giresun'da çok sayıda öğrenci kulübü ve topluluğunun bir araya gelmesiyle Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Öğrenci İnisiyatifleri de kuruluşunu ilan etti. Türkiye Komünist Gençliği bu yol yalnız yürünmez çağrısıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin onlarca şehrinde dostlarıyla bir araya gelen komünist gençler dostlarını saflarına katarak mücadeleyi büyütmeyi sürdürüyor. Türkiye Komünist Gençliği'nin çağrısına kulak vererek TKP'ye katılan tüm genç arkadaşlarımıza biz de hoş geldiniz diyoruz. Gebze İşçi Evi'nde 22 Aralık Pazar günü çeşitli sektörlerden işçiler bir araya geldi. İşçiler buluşmanın ardından Grid Solutions işçilerinin grevini ziyaret ederek dayanışma mesajlarını ilettiler. Anayasal haklarını kullanarak sendikal mücadeleye geçtiği için işten çıkarılan Gebze Betek Boya işçilerini TKP İstanbul İl Örgütü ziyaret etti. Atılan işçiler geri alınana kadar işçiler mücadeleye devam edeceklerini söylediler. Şu an grev halayları çekiyor işçiler. Yaşasın onurlu mücadelesi işçi arkadaşlarımızın. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ankara'da inşaat işçileri Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. İnşaat sektöründe hak gaspları konuşuldu, maaşların elden ödenmesine karşı mücadelenin yükseltilmesi ve hedeflenen şantiyelerde yürütülecek çalışmalar tartışıldı. İstanbul'daki Yelkenci Tekstil'de kötü çalışma koşullarına karşı sendikalaşmaya giden ve işten çıkarılan işçiler fabrika önünde direnişe geçti. TKP İstanbul İl Örgütü direnişteki işçileri ziyaret etti. 22 Aralık Pazar günü bir araya gelen Patronların Ensesindeyiz Bilişim Emekçileri Dayanışma Ağı, geride bıraktıkları yılı ve önümüzdeki sürece dair mücadele başlıklarını konuştu. Dayanışma ve aydınlanmanın merkezi semt evlerine bir yenisi daha eklendi. Menteşe semt evi geçtiğimiz pazar günü bu ülkeyi kaybetmeyecek, kazanacağız toplantısıyla açılışını yaptı. Çanakkale Kepez Örgütü Memleket Sohbetleri Söyleşisi serisinin ilkini TKP Parti Meclisi üyesi ve emekli diplomat Engin Solakoğlu'nun katılımıyla yaptı. Solakoğlu'nun anlatımıyla Suriye krizinin ele alındığı toplantıda
çatışmalardan sadece sermayenin kazandığı tespiti yapılırken halkların örgütlü mücadelesinin önemi vurgulandı. Antalya Kadın Dayanışma Komiteleri böyle gelmiş, böyle gitmez demek için bir araya geldi. Antalya Dokuma Kadın Dayanışma Komitesi de Ulus Semt Evi'nde bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğine ve kadına yönelik şiddete dair konuştu. Toplantının ardından yapılan çalışmalarda kadınların mücadele ve dayanışma manifestosu Antalyalı kadınlara ulaştırıldı. Balıkesir'de bulunan ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ'de 11 işçinin yaşamını yitirdiği patlama sonrası bölgeye giden TKP heyeti incelemelerde bulunup bir açıklama yaptı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, cinayetlerin çok büyük bölümünün kar arayışı sonucu ortaya çıktığına dikkat çektiği X paylaşımında grev yasağı da bir araçtır, iş kazaları da ifadelerini kullandı. Türkiye'de işçilerin can güvenliğinin olmadığı ve patronların denetimsiz bir şekilde üretim yaptığının belirtildiği açıklamalar hesap vereceksiniz başlığıyla basında yer buldu. Sol TV'de yayınlanan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın her hafta önemli başlıkları değerlendirdiği Komünist Bakış programında bu hafta gündem işçi sınıfıydı. Programda geçmişte devrimler yapmış işçi sınıfının neden şu anda hareketsiz olduğu, işçilerin gücünün farkında olup olmadığı ve işçilerin bir sınıf olarak nasıl ayağa kalkacağı tartışıldı. Suriye'de HTŞ yönetiminin Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak atadığı Ayşe Eldips, AKP'nin kadın politikalarını harika diye niteleyerek Suriye'de de aynı modeli uygulayacaklarını söyledi. Kadın dayanışma komitelerinin AKP politikalarının sonucunu her gün yaşayanlar olarak ne kastedildiğini açalım diye başlayan açıklaması ülkemizi, bölgemizi, dünyamızı karanlığa teslim etmeyeceğiz başlığıyla basında yer buldu. Yayınımız bugün burada sona erdi. Komünist Gündem izleyicilerinin şimdiden yeni yılını kutluyoruz. 2025 yılına girerken tüm izleyicilerimizi umudun büyümesi için taraf olmaya, örgütlenmeye çağırıyoruz. Komünistlerin tarafında olun. İyi haftalar.